Merhaba değerli izleyiciler. Bugün zamanda yolculuğun kuantum mekaniksel izahını yapacak ve ışınlanmanın teorik imkanlarından bahsedeceğiz. Bu bağlamda klasik genel görelilik ve kuantum mekaniğine dayanan zaman yolculuğunun temel yönlerine ve sonuçlarına odaklanacağız. Genel görelilik çerçevesinde zaman yolculuğunun araştırılması sıklıkla uzay zaman boyunca kendi kendine geri dönen teorik yollar olan ve dolayısıyla potansiyel olarak geçmişe zaman yolculuğuna izin veren kapalı zaman benzeri eğrileri içerir. Zaman yolculuğunu anlamaya yönelik kuantum mekaniksel temeller ise klasik determinizmden önemli ölçüde ayrılan ve geleneksel nedensellik ve zamansal ilerleme anlayışımıza meydan okuyan bir kavram olan bu kapalı zaman benzeri eğriler içindeki kuantum durumların evrimini analiz etmeyi kapsamaktadır. Ayrıca zaman makinelerinin çeşitli konfigürasyonlarına ve başlangıç koşullarına değinecek ve kendi içinde tutarlı çözümlerin geliştirilebileceğini göstereceğiz. Bununla birlikte bu çözümler çoğu zaman klasik determinizm, bütünlük ve doğrusallık kavramlarıyla çelişmekte ve bir zaman yolcusunun geçmiş olayları değiştirerek kendi varlığını potansiyel olarak önleyebileceği ünlü büyük baba paradoksu gibi paradoksları ortaya çıkarmaktadır. Igor Dmitriyevich Novikov'un kendi kendine tutarlılık varsayımı bu paradokslara klasik genel görelilik çerçevesinde bir çözüm önerir. Novikov'a göre kapalı zaman benzeri eğrilere izin veren bir evrendeki fizik yasaları zaman yolculuğunun bir sonucu olarak meydana gelen herhangi bir olayın kendi içinde tutarlı olmasını sağlayarak paradoksal durumları doğası gereği önleyecektir. Aslında geçmişi değiştirmek bu bağlamda imkansızdır. Çünkü zaman yolculuğunu yaptığı herhangi bir eylem zaten tarihin bir parçası olurdu. Gödel metriği ve Einstein'ın genel görelilik alanındaki alan denklemlerine yönelik diğer çözümler belirli koşullar altında kapalı zaman benzeri eğrilerin teorik olasılığını öne sürerek uzay zaman dokusunun belirli oldukça kısıtlı koşullar üzerinde zaman yolculuğuna izin verebileceği fikrini güçlendirmektedir. Bununla birlikte bu tür olayların fiili olarak gerçekleşmesi spekülatif olmaya devam etmekte ve aynı zamanda mevcut teknolojik kapasitemizi aşmaktadır. Kuantum mekaniğinin yol integrali formülasyonuna başvurularak zaman yolculuğuna kuantum mekaniği perspektifinden de yaklaşmak mümkündür. Bu yaklaşım bir parçacığın iki nokta arasında alabileceği tüm olası yolları olasılık genlikleriyle ağırlandırarak klasik tek deterministik yörüngeyle çelişen şekilde dikkate alır. Bu kuantum çerçevesi bir ölçüm yapılana kadar birden fazla durumun veya geçmişin bir arada var olmasına izin vererek süperpozisyon ilkesini barındırır ve potansiyel olarak zaman yolculuğunun klasik paradokslarına kuantum çözümü sunar. Sonuç olarak klasik genel görelilik kapalı zaman benzeri eğriler boyunca zamanda yolculuğu olasılığı için teorik bir temel sağlarken determinizm, nedensellik ve bizzat zamanın doğası hakkında derin sorular ortaya çıkarmaktadır. Kuantum mekaniği olasılık ve süperpozisyona vurgu yaparak bu konuları ele almak için farklı bir bakış açısı sunar. Ancak aynı zamanda zaman yolculuğunun pratik olarak gerçekleştirebilmesi için kesin bir çözüm sunmaz. Matematiksel fizikte bir kapalı zaman benzeri eğri Lorentzian manifoldunda kapalı olan ve uzay zamandaki maddi bir parçacığın başlangıç noktasına dönmesine izin veren bir dünya çizgisini temsil eder. İlk kez 1949'da Kurt Gödel tarafından Gödel metriği aracılığıyla tanıtılan bu eğriler tipler silindiri ve geçilebilir solucan delikleri gibi diğer genel görelilik çözümlerini de içerecek şekilde genişletildi. Bu kapalı zaman benzeri eğrilerin varlığı teorik olarak geriye doğru zaman yolculuğuna izin vererek büyük baba paradoksu gibi sorunları gündeme getirmektedir. Ancak Novikov'un kendi içinde tutarlılık ilkesi gereği bu tür paradokslardan kaçınılabilir. Gelecekteki kuantum yerçekimi teorilerinde bu kapalı zaman benzeri eğrilerin genel göreliliğin yerini alma potansiyelinin bulunmaması Stephen Hawking'in kronolojik koruma varsayımının bir yönüdür. Ek olarak eğer bir uzay zamandaki her kapalı zaman benzeri eğri bir olay ufkundan yani kronolojik sansürden geçerse olay ufku ile kesilen uzay zaman nedensel olarak tutarlı kalacak ve potansiyel olarak nedensel ihlalleri gözlemcilerden gizleyecektir. Kuantum mekaniksel zaman makinelerinin keşfi iki ana yaklaşımı takip ederek karmaşık iç tutarlılık alanında gezinir. Bunlardan ilki Novikov'un kendi kendine tutarlılık ilkesini yoğunluk matrisine uygulayan Deutsch formülü
İkincisi de Novikov'un kendi kendine tutarlık ilkesini durum vektörüne uygulayan Lloyd formülüdür. Deutsch formülünü inceleyecek olursak, David Deutsch zaman evrimi denklemleri bağlamında büyükbaba paradoksunu ve deterministik olmayan durumları ele alan bu formülü geliştirmiştir. Deutsch'un çerçevesinde bir zaman yolcusu paralel evrenler boyunca farklı durumlarda aynı anda var olabilir. Ve mevcut kuantum durumu zaman yolcusunun var olduğu ve var olmadığı durumlarda dahil olmak üzere tüm durumların kuantum süperpozisyonunu temsil eder. Kuantum sisteminin kapalı zaman benzeri eğrinin dışında kalan bir alt sistem, yani diyelim A'ya ayrılabileceği varsayılmaktadır. Bu kapalı zaman benzeri eğrinin içindeki ve dışındaki evrim Schrödinger dalga denklemine benzer şekilde tek bir operatör altında birleştirilebilir. David Deutsch'un formülü kuantum mekaniğinin karmaşık dünyasında zaman yolculuğu gibi bir konsepti ele alırken büyükbaba paradoksunu ve deterministik olmayan durumları nasıl çözeceğimizi gösterir. Bu kavramları daha anlaşılır kılmak için bazı somut örnekler ve açıklamalar kullanalım. Örneğin büyükbaba paradoksu bir zaman yolcusunun geçmişe gidip büyükbabasını öldürmesi durumunda zaman yolcusunun hiç doğmamış olacağı ve dolayısıyla büyükbabasını öldüremeyeceği paradoksudur. Bu klasik fizikte çözülmesi zor bir problemdir. Çünkü deterministik bir evrende her olay bir sonraki olayı belirler. Ancak Deutsch kuantum mekaniğinin prensiplerini kullanarak bu paradoksu çözer. David Deutsch'e göre bir zaman yolcusu farklı durumlarda aynı anda birden fazla paralel evrende var olabilir. Kuantum mekaniğindeki süperpozisyon ilkesi bir parçacığın birden fazla olası durumda aynı anda bulunabileceğini belirtir. Örneğin bir kuantum parçacığı iki farklı yoldan aynı anda geçebilir. Benzer şekilde zaman yolcusunun var olduğu ve var olmadığı durumlar kuantum süperpozisyonu sayesinde aynı anda mevcut olabilir. Bu da büyükbaba paradoksunun etkilerini hafifletir. Çünkü her olası durum kendi paralel evreninde gerçekleşmiştir. Kapalı zaman benzeri eğriler teorik olarak bir zaman yolcusunun geçmişe veya geleceğe döngüsel bir yolculuk yapmasını sağlayan evrenin yapısıdır. David Deutsch'un kapalı zaman benzeri eğrilerin içinde ve dışında meydana gelen olayların Schrödinger dalga denkleminin bir analojisi olarak tek bir operatör altında birleştirilebileceğini öne sürdüğünü söylemiştik. Bu zaman yolculuğunun matematiksel olarak nasıl modellenebileceğine dair bir çerçeve sunmaktadır. Deutsch'un modeli çok değerli geçmişlerin korunabileceği ve bu eğri tarafından sınırlanan bir yoğunluk durumunu kabul eder. Bu yalnızca bir kübitin bu eğriden geçtiği ve sonuç olarak von Neumann entropisinin maksimize edildiği durumlarda zaman yolcusunun bir evrenden diğerine ışınlanmasına izin verir. Bu süreç kuantum bilgisinin bir yerden başka bir yere aktarılmasıyla zaman içindeki belirsizliğe rağmen düzenin korunabileceğini göstermektedir. Bu konsepti anlamak için bir bilim kurgu senaryosunu düşünelim. Bir zaman yolcusu geçmişe gidip bir olayı değiştirmeye çalışır. Klasik fizikte bu paradoksal bir duruma yol açarken Deutsch'un modelinde her olası sonuç farklı bir paralel evrende gerçekleşir. Böylece büyükbaba paradoksu gibi zamansal paradokslar bu paralel evrenlerdeki süperpozisyon ile çözülebilir. Deutsch'un formülü bu bağlamda kuantum ve zamansal yolculuğun paradokslarını ele alırken kuantum dolanıklığı ve süperpozisyon gibi temel kuantum mekaniği prensiplerini kullanır. Bu teorik çerçeve zamanın doğası ve evrenin yapısı hakkında daha derin anlayışlar sunar. Ancak bu ilginç fikirler henüz pratikte kanıtlanabilmiş değildir. Bilim bu teorilerin gerçek dünya uygulamalarını araştırmaya devam ettikçe zaman yolculuğu ve paralel evrenler hakkındaki anlayışımız gelişmeye devam edecektir. Şimdi de Lloyd formülüne geçelim. Seth Lloyd tarafından önerilen alternatif bir çözüm yol integrallerine ve seçim sonrası duruma dayanmaktadır. Tek değerli alanlardaki yol integralleri kendi içinde tutarlı geçmişlerle sonuçlanır. Seth Lloyd'un formülü kuantum mekaniğinin ve zaman yolculuğunun karmaşık dünyasında bir başka önemli adımı temsil eder. Bu formül kapalı zaman benzeri eğrilerin ve kuantum mekaniğinin temel prensipleri ilgili sorunlara yeni bir bakış açısı getirmektedir. Bu yaklaşımı daha iyi anlamak için öncelikle bazı temel kavramları ve bu teoriye nasıl uygulandıklarını somut örneklerle açıklayalım. Yol integrali kavramı bir parçacığın bir noktadan diğerine gitmek için izleyebileceği tüm olası yolları ve her bir yolun olasılığını hesaplamaya dayanır. Bu kuantum mekaniğinde bir parçacığın davranışını anlamak için kullanılan bir yöntemdir.
Tek değerli alanlarda, yani parçacıkların sadece bir pozisyona veya duruma sahip olduğu koşullarda yol integralleri tutarlı geçmişlerle sonuçlanır. Yani tüm olası yollar bir araya gelip birbirleriyle uyumlu bir tarihçe oluşturur. Kapalı zamansal eğriler teorik olarak bir zaman yolcusunun geçmişe dönüp kendi zaman çizgisine müdahale etmesine izin verebilecek evrenin yapısıdır. Ancak bunların mevcut yoğunluğu, yani bir zaman benzeri eğri içindeki kuantum durumlarının dağılımı genellikle kötü tanımlanmıştır. Lloyd bu problemi çözmek için bu eğrinin dışındaki, yani bu eğri etkisi altında olmayan bir yoğunluk durumuna dayanan bir evrim mekanizması önerir. Bu bir kapalı zaman benzeri eğrinin etkilerini dışarıdan nasıl modelleyebileceğimizi ve kontrol edebileceğimizi göstermektedir. Lloyd'un formülüne göre eğer bir sistem için uygun bir çözüm yoksa, yani bir zaman yolculuğu senaryosunda paradoksal bir durum gerçekleşmişse, yol integrali yaklaşımı bu paradoksu yıkıcı bir girişim yoluyla ortadan kaldırır. Yıkıcı girişim dalgaların birbirini yok ettiği bir fenomendir. Bu durumda paradoksal durumlar gerçekleşmez ve böylece evrenin kronolojik bütünlüğü korunmuş olur. Eğer sistem için mantıklı bir çözüm varsa bu çözüm benzersizdir ve yalnızca tek bir evrende gerçekleşir. Bu evrenin zamansal bütünlüğünü korunmasını sağlar ve kronoloji koruma yasasıyla uyumludur. Bu durumu bir örnek üzerinden düşünelim. İki parçacık kuantum dolanıklığı ile birbirine bağlanmış olsun. Ve biri bir kapalı zaman benzeri eğri içinden geçsin. Lloyd'un formülüne göre eğer bu durum evrenin tutarlı bir tarihçesini bozacaksa yıkıcı girişim meydana gelir ve bu potansiyel paradoksal durum engellenmiş olur. Ancak eğer parçacıkların dolanıklığı evrenin kronolojisini bozmuyorsa bu durum bir çözüm olarak kabul edilir ve zaman yolculuğu mümkün hale gelir. Şimdi de zamanda yolculuk olasılığının genel görelilik ile kuantum mekaniksel birleşimini içeren, yani kuantum kütle çekim teorisine göre bu kavramı izah eden dönen kara delikler ve Kerr-Newman metriği ile bir bağlantı kuralım. Kerr-Newman metriği ve dönen kara delikler kavramı fizik teorileriyle evrenimizi dolduran gizemli gök cisimleri arasındaki karmaşık ilişkileri anlamada temeldir. Konuyu aydınlatmak adına bu noktaları birleştirip örnekler sunarak bu kavramları daha ayrıntılı olarak inceleyelim. Kollarını uzatmış halde dönen bir artistik patinajcı hayal edin. Kollarını içeri çektikçe bunlar daha hızlı dönerler. Bunun nedeni gök cisimleri için de geçerli olan bir prensip olan açısal momentumun korunumudur. Dönen devasa bir yıldız kendi yerçekiminin etkisi altında çöktüğünde dönen bir kara delik oluşturur. Bu olgu yalnızca teorik değildir. Doğuştan gelen dönüşleri nedeniyle evrendeki birçok yıldızın beklenen kaderini yansıtır. Bunun bir örneği Samanyolu'muzdaki teorik limite yakın şaşırtıcı bir hızla dönen CRS 1915+105 kara deliğidir. Einstein alan denklemlerine bir çözüm olan Kerr metriği dönen bir kara deliğin etrafındaki uzay zaman geometrisini tanımlar. Karışıma elektrik yükünü de eklersek Kerr-Newman metriğini elde ederiz. Bu ölçümleri, yani metrikleri, uzay zamanın bu esrarengiz varlıklar etrafında nasıl büküldüğünü topolojik olarak detaylandıran haritalar olarak da düşünebiliriz. Ancak Kerr-Newman metriği zarafetine rağmen evrenimizin gözlemlenebilir olaylarını tanımlamada sınırlı bir uygulama alanı bulmaktadır. Bu sınırlama iki ana nedenden kaynaklanmaktadır. Astronomik nesnelerin tipik olarak önemli net elektrik yükleri yoktur ve metriğin varsayımının aksine evrenin genişleme oranını etkileyen kozmolojik sabit sıfır değildir. Kerr-Newman metriğinin doğrudan astrofizik uygulamaları sınırlı olmasına rağmen teorik fizikte potansiyel uzay zaman yapılarına ilişkin derin bilgiler sunan bir temel taşıdır. Örneğin uzak galaksilerde gözlemlenen son derece enerjik patlamalar olan gama ışını patlamaları kavramı dönen kara deliklerin oluşumuyla bağlantılıdır. Ancak dönen kara delikler de ebedi dansçılar değildir. Dönüşlerini kaybedip dönmeyen Schwarzschild kara deliklerine dönüşebilirler. Bu geçiş ergosferde meydana gelen Penrose süreci gibi mekanizmalar tarafından kolaylaştırılır. Burada enerji kara deliğin dönüşünden elde ediliyor ve bir topacın enerjisinden durana kadar yararlanmaya benziyor. Bununla birlikte dönen bir kara deliğin durgunluğuna olan yolculuğu yavaş ve kademeli bir süreçtir. Dönüşünün azalmasına rağmen
asla tamamen durmamasına da neden olabilir. Kerr-Newman kara delikleri teorik olarak kapalı zamansal eğriler oluşturma potansiyeline sahiptir. Bu teorik olarak bir zaman yolcusunun geçmişe veya geleceğe seyahat etmesine olanak tanır. Yani dönen kara deliklerin çevresindeki bu özel uzay zaman yapıları zaman yolculuğu için gerekli koşulları sağlayabilir. Ancak Kerr-Newman metriğinin ve dönen kara deliklerin zaman yolculuğu bağlamında pratik uygulamaları sınırlıdır. Bu sınırlılıklar evrenimizde gözlemlenen nesnelerin genellikle önemli bir net elektrik yüküne sahip olmaması ve kozmolojik sabitin sıfır olmadığı gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Bunu daha önceden bahsetmiştik. Ayrıca bu zaman benzeri eğrilerin, kapalı zaman benzeri eğrilerin gerçek dünyada var olup olmadığı sadece teorik olarak bir olasılık olmakta ve hala belirsizliğini korumaktadır. Şimdi de ışınlanma olgusuna değinelim. Kuantum mekaniği alanında ışınlanma sadece bir bilim kurgu kinayesi değil, aynı zamanda parçacıkların kuantum davranışlarının derin bir tezahürüdür. Bu kavram kuantum mekaniğinin temel yönlerinden, özellikle parçacıkların dalga benzeri doğasından ve kuantum süperpozisyon ilkesinden kaynaklanır. Elektronun hem parçacık hem de dalga benzeri özellikler sergilediği ikili doğası, modern kimyanın ve buna bağlı olarak kuantum ışınlanmasının temelini oluşturur. Bu ikilik kuantum dalgalarının dinamiklerini matematiksel olarak tanımlayan Schrödinger denkleminde özetlenmiştir. Bu denklem aracılığıyla herhangi bir noktada bir elektronun var olma olasılığını tahmin edebiliriz. Bununla birlikte Einstein'ın fotoelektrik teorisi de dalga parçacık ikiliğini daha da açıklayarak ışığın foton adı verilen ayrık enerji paketleri olarak düşünebileceğini öne sürmüştür. Kuantum mekaniğinin maddenin hem dalga hem de parçacık özellikleri gösterdiğini ortaya koyan çarpıcı özelliklerinden biri Louis de Broglie'nin öne sürdüğü dalga parçacık ikiliğidir. Bu kavramı anlamak için bir örnek verecek olursak, bir taşın suya atılması sonucu oluşan dalgalar gibi elektronlar da dalga benzeri özellikler gösterirler. Ancak bu dalgalar su üstünde değil, uzay zamanda yayılırlar. De Broglie dalgaları bu kuantum dalgalarının matematiksel bir ifadesidir. Ve elektronun sadece belirli bir noktada değil, bir dalganın genişliği boyunca yayıldığını gösterir. Elektronların yer ve momentumu üzerindeki belirsizlik, Heisenberg'in belirsizlik ilkesiyle vurgulanmıştır. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bir elektronun tam konumunu ölçmeye çalıştığımızda onun hızı hakkında bilgimiz azalır. Veya tam tersi de geçerlidir. Bu elektronun aynı anda birden fazla yerde olabileceği anlamına gelmez. Ancak elektronun belirli bir yerde bulunma olasılığının bir dizi olduğunu ifade eder. Bu elektronların yok olup farklı yerlerde belirlenebileceği şeklindeki yanlış anlaşmalara da mahal vermektedir. Ancak aslında bu onların varlık olasılığının dağılımını ifade eder. Atomlar arasındaki elektron paylaşımı kararlı moleküllerin oluşumunun temelidir. Bu örneğin iki hidrojen atomunun bir oksijen atomuyla elektronlarını paylaşarak su molekülünü oluşturması gibi düşünülebilir. Bu bağlamda elektronların belirli bir atomun çekirdeği etrafında dönmediği ancak atomlar arasında bir süperpozisyon durumunda olduğu anlamına gelir. Kuantum dolanıklık iki parçacığın aralarındaki mesafe ne olursa olsun birbirlerinin durumunu anında etkileyebilmesi fenomenidir. Einstein-Podolsky-Rosen paradoksunda bir çift dolanık elektron düşünün. Biri dünyada, diğeri ise ayda olsun. Dünyadaki elektronun dönüşü ölçüldüğünde aydaki elektronun dönüşü anında ve otomatik olarak belirlenir. Bu ışık hızıyla sınırlı olmamız gereken fiziksel bilgi aktarımının sınırlarını zorlar gibi görünse de dolanıklıkla aktarılan bilgi temelinde rastgeledir ve bu nedenle ışıktan hızlı bir iletişim şekli olarak kullanılamaz. Kuantum ışınlanma bir parçacığın kuantum durumunun fiziksel bir nesne olmadan bir noktadan başka bir noktaya aktarılmasıdır. Max Planck Enstitüsü'ndeki fizikçilerin 2006'da gerçekleştirdiği deneyde sezyum gazı atomlarının durumu kısa bir mesafeye ışınlandı. Bu atomların veya parçacıkların değil, bilginin aktarıldığı anlamına gelir. Bose-Einstein yağışması ışınlanması ise maddenin mutlak sıfıra yakın sıcaklıklarda bir araya gelerek tek bir kuantum durumunda birleşmesi prensibine dayanır. Örneğin rubidyum atomlarından oluşan bir ışının bilgileri ışık demeti olarak kodlanır ve bu demet farklı bir konumda orijinal atom ışınına dönüştürülür. Kuantum ışınlanması atomik ve alt atomik seviyede mümkün olsa da bu prensipler kuantum hesaplama ve güvenli iletişim gibi alanlarda devrim yaratma potansiyeline sahiptir.
Bu da bizi kuantum mekaniğinin dönüştürücü gücünü göstermesi açısından önemli bir noktaya taşır ve gelecekte teknoloji ve iletişimin nasıl etkilenebileceğine dair heyecan verici olasılıklar sunar. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın. Bu konuya benzer daha ilgi çekici pek çok konu için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşça kalın.